Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişne reçeli tarifim var. Bakın rengi çok canlı, parlak, meyveleri diri, tam kıvamında vişne reçeli yapacağız. Buyurun başlayalım. Ben pazardan 3 kilogram vişne almıştım. Hepsini reçel yapmayacağım. Birazını da dondurucuya atacağım. Kışın meyve suyu yapıyorum. Meyve jölesi yapıyorum pastaların üzerine. Ya da pasta süslemelerinde kullanıyorum. Gerçekten çok büyük rahatlık oluyor. Vişneleri sapları ile beraber şöyle bir sudan geçirdikten sonra şimdi saplarını ayıklıyorum. Saplarını ayıkladıktan sonra da birkaç kere daha yıkayacağım. Geçen sene de yaz meyveleriyle konserve yapmıştım. Kışın yemeklerin yanında komposto olarak yedik. Öyle de çok güzel oluyor. Meyve konservesi tarifimi de videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak bakabilirsiniz. Vişnelerin sap kısmını ayıkladıktan sonra güzelce yıkadım. Şimdi çekirdeklerini çıkartıyorum. Ben böyle bir aparat kullanacağım. Bu aparatı ben zeytin çekirdeği ve vişne çekirdeği çıkartırken kullanıyorum. Kolayca çekirdeklerini bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu aparattan artık her yerde var. Kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bu aparat evinizde yoksa pipetle de yapabilirsiniz. Bakın meyveyi iki parmağımın arasına koyarak pipeti ortasından geçirip çekirdeğini çıkartıyorum. Çekirdekleri çıkartırken de meyveleri ezmemeye çalışın. Vişnelerin yarısının çekirdeğini çıkartacağım. Kalanını çekirdeğiyle beraber poşetleyip dondurucuya atacağım. Dondurucuya attığınız vişneleri de vişne suyu yapmak isterseniz dondurucudan çıkartır çıkartmaz kaynatmaya başlayın. Biraz su ve şeker ilave ederek kaynatıp daha sonra süzgeçten geçirin. Mis gibi ev yapımı meyve suyu oluyor. Vişnelerin yarısının çekirdeğini çıkarttım. Çekirdeklerini ayıkladığım vişneleri kaynatacağım tencerenin içine koyuyorum. Vişnenin yarısı 1,5 kilogram olduğu için üzerine 1,5 kilogram da şeker ilave edebilirsiniz. İsterseniz kap ölçüsü de kullanabilirsiniz. Ben bu kapla vişneleri ölçmüştüm. Yine aynı kapla şeker döküyorum üzerine. Meyvemiz biraz ekşi olduğu için kabımın yarısına kadar tekrar şeker doldurdum. Onu da ilave ettim. Siz birebir ölçü kullanabilirsiniz. Hiç karıştırmadan tencereyi şöyle bir salladım. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Biraz sulanması için buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Dolapta yarım saat kadar dinlendirdim. Meyveler yavaş yavaş sulanmaya başladı. Şimdi ocağı en kısık ayara getiriyorum. Yavaş yavaş sulanmasını bekleyeceğim. Çok fazla karıştırıp meyveleri ezmeyelim. Tekrar kapağı kapatıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Meyveler iyice suyunu salmaya başladı. Halen biraz daha şekeri var. Meyveleri çok ezmeden yavaşça karıştırarak şekerini eritmeye çalışıyorum. Arada karıştırarak şekeri iyice eritelim. Artık yavaş yavaş kaynamaya başladı. Reçelin çok fazla köpürüp taşmaması için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Yağ içinde eriyene kadar yavaşça karıştırıyorum. Reçel kaynamaya başlayınca ocağın altını biraz açıyorum. Orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Çok fazla olmasa da üzerinde yine köpükler birikiyor. Böyle alabildiğim kadarını alıyorum. Reçelim kaynamaya devam ediyor. Ara ara karıştırıyorum.
Reçelinize şekeri az koyarsanız kıvam alması için reçeli daha çok kaynatmak zorunda kalırsınız. Bu da meyvelerin kararmasına neden olur. O yüzden yeterince şekerini koyun. Vişne diğer meyvelerden daha ekşi olduğu için şekerini biraz daha fazla koyuyoruz. Diğer reçellere göre daha çabuk kıvam alıyor. Böylece daha az kaynatmış oluyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım saattir kaynıyor. Artık kıvam almaya başladı. Bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkıyorum. Limon suyu yerine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Karanfil aromasını sevdiğim için 5-6 tane karanfil ekledim. Siz karanfil yerine tarçın ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir aroma eklemeden kaynatmaya devam edin. Ocağı iyice açtım. Harlı ateşte 7-8 dakika daha kaynatıp kıvamına bakacağım. Bu arada dikkat edin, reçeliniz taşabilir. Reçeli kaynatırken geniş bir tencere kullanın. Arada bir de karıştırın taşmaması için. Reçelin kıvamına bakmak için de benim bir yöntemim var. Hep onu yaparım. Şimdi de aynı şekilde yapacağım. Bir tane küçük porselen tabağı buzluğa koydum. Soğutuyorum. Soğuttuktan sonra o tabakla kıvamına bakacağım. Reçelim 8 dakikada harlı ateşte kaynadı. Ocağın altını kıstım. Şimdi kıvamına bakıyorum. Buzdolabından çıkardığım tabağı reçelin suyundan aldım. Reçelin suyunu damlatarak kıvamına bakıyorum. Son damlalar sünerek iniyorsa artık olmuştur. Bakın son damlalar sünerek damlıyor. Tabakta kalan reçelin üzerine de böyle şekil yaptım. Şeklin ortası kapanmıyorsa reçelin kıvamı yine iyidir. Reçelinizi bozulmadan uzun süre saklamak istiyorsanız kavanozları sıcak sıcak doldurup kapağını sıkıca kapatın. Ocağım kısık ayarda halen yanıyor. Reçeli kavanozlara dolduruyorum. Çok sıcak, reçeli doldururken dikkat edin. Kavanozu bir bezle tutabilirsiniz. Kavanozu doldurdum. Temiz bir kapakla sıkıca kapatacağım. Yeni iyi bir kapakla güzelce vakumlarsanız bu reçeli 2-3 sene bile saklayabilirsiniz. 2 tane yarım, 2 tane de daha küçük kavanozlarda reçelim çıktı. Vişne reçelimin kıvamı, rengi, lezzeti gerçekten harika oldu. Vakti geçmeden ben tekrar alıp yine reçel yapacağım inşallah. 3 paketi dolaba koymak için hazırladım. Çekirdeklerini dediğim gibi çıkarmadan böyle poşetleyip dondurucuya kaldırıyorum. Reçel kavanozlarını da serin kuru bir yerde saklayın. Kalan reçeli de böyle bir tabağa aldım. Çok güzel, çok parlak, harika bir kıvamı var. Siz de vişnenin vakti geçmeden bir an önce alıp bu reçeli denemenizi tavsiye ederim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.